Merhaba, bu videoyu hazırlarken hasta olduğum için sesimde herhangi bir bozukluk olursa mazur görmenizi temenni ederim. Vücudumuzdaki en harika organlardan biri olan gözlerimiz hakkında ne kadar şey biliyoruz? Sizin için insan gözü ne kadar uzağa görebilir konusunda bir video hazırlamak istedim. Eğer dünya düz olsaydı ve yüksek dağın tepesinden uzaklara bakabilsek kilometrelerce uzaktaki ışıkları algılayabiliriz. Gece karanlığında 48 kilometre uzaktaki bir mum ışığını bile görebiliriz. Gözümüzün ne kadar uzağa görebileceği uzaktaki nesnenin ne kadar ışık parçacıkları veya foton yaydığına bağlıdır. Çıplak gözle görülebilen en uzak galaksi dünyadan 2,6 milyon ışık yılı uzakta olan Andromeda galaksisidir. Galaksinin 1 trilyon yıldızı topluca her saniyede dünya yüzeyinin her santimetre karesine binlerce foton yaymaktadır. Bu da bizlere uzaktan görme açısından heyecan verici bir etki yaratır. Peki insan gözü ne kadar uzaktaki bir nesneyi ışık parıltısından daha fazlası olarak görebilir diye sorabiliriz. Gözlerimizin uzaktaki nesneyi bir noktadan daha fazlası olarak görebilmesi için nesneden gelen ışığın gözlerimizde renk görmeyi yaratan bitişik iki koni hücresini uyarması gerekmektedir. Uzayın keşfine bizi en çok yaklaştıran adımlardan biri olan teleskop, 1608'de Hollanda'da gözlük yapan biri olan Hans Lippershey tarafından icat edildi. Kırıcı teleskobun mucidi olan Hans Lippershey, adının çok duyulmamasının sebebi onu gökyüzü araştırmaları için kullanmamasıydı. Teleskop kullanarak gökyüzü gözlemi yapan ilk bilim insanı olan Galileo Galilei, Lippershey'in teleskobunu biraz geliştirip yüzyıllar boyunca konuşulacak keşiflere imza atmıştır. Peki Galileo'nun teleskobu nasıl çalışırdı ve bize neler kattı diyebiliriz? 1610 yılında gözlemlerine başlayan İtalyan gökbilimci, kırıcı teleskop adı verilen teleskop türünü bu amaçlı kullanan ilk insan olmakla birlikte icat edilen ilk teleskoptan daha iyi bir büyütme oranına sahip bir teleskop yapmayı başarıp Lippershey'in önüne geçmiştir. Galileo'nun teleskobu 8-9 kat büyütme sağlarken diğeri sadece 3 katında kalabilmişti. Yapım aşamasının en ilgi çeken noktası Galileo'nun herhangi bir çiziminin olmaması. Tamamen deneme yanılma yoluyla lensleri doğru yerleştirip en doğru ve uzun yıllar boyunca en kullanışlı olacak teleskobu üretmişti. Konveks ve konkav, iç bükey ve dış bükey lenslerden oluşan bu teleskop gelen ışığın konveks lensten geçerek kırılıp odak noktasına yakın bir yerde bulunan konkav lensten geçerek yeniden kırılmasıyla düz ve net bir görüntü elde edilmesini sağlar. Böylece çok uzak mesafelerde bulunan objeleri rahatça gözlemleyip keşiflere başlayan Galileo ilk olarak ayın yüzeyindeki kraterleri, güneş lekelerini ve Venüs'ün evrelerini keşfetmişti. Günümüzde ise bu araştırmalar çoğunlukla dünyanın yörüngesinde bulunan uzay teleskopları aracılığıyla yapılır. Çok daha gelişmiş ve farklı tekniklerle çalışan bu teleskoplar 13 milyar ışık yılından daha uzağa görme imkanı sağlıyor. Şu anda yörüngemizde görev yapan onlarca teleskop bulunmakta. Burada en büyüğü olan Hubble Uzay Teleskobu 2012 yılında 13,2 milyar ışık yılı uzağının bir fotoğrafını çekmiştir. Extreme Deep Field adı verilen bu görüntü ultra derin alan diye geçiyor arkadaşlar bu. Teleskobun 10 yıl boyunca tek bir noktaya odaklanması sonucu 2000'den fazla görüntünün birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Uzay teleskoplarının günümüzde bize sağladığı katkıları ve araştırmaları da bu yazıya ve bu videoya sığdırmak mümkün olamazdı tabii ki. Evrenin sonsuzluğunu inceleme fırsatı sunan bu muhteşem icadı herkesin deneme fırsatı bulmasını çok isterim. Bir şeyi bir kere görmek 1000 kere duymaktan iyidir diye bir Çin atasözü vardır.
O yüzden bu muhteşem görüntüleri telefonlardan ya da bilgisayarlardan ekranlarında değil, gözlerinizle görmenizi temenni ederim. Gözün görebilme mesafesinin bir sınırı yoktur. 6 metre ile sonsuz uzaklıktaki cisimlerin görüntüleri 1 lambda tabaka üzerinde oluşur. 6 metreden yakındaki cisimleri ise göz kasları uyum yaparak görüntülerinin tam yerine odaklaşmalarını sağlarlar. Bir cismi görebilmemiz için onun ışıklarının gözümüze gelmesi yeterlidir. Gökyüzünde gittikçe uzaklaşarak uçan bir uçak veya kuş bir noktadan sonra görünmez olurlar. Bunun sebebi cismin ışıklarının havadaki su buharı, katı maddelerin yoğunluğu gibi perdeleyici etkilerle yenip bize ulaşamamalarıdır. 20 kilometre uzakta uçan bir kuşu göremezsiniz ama aynı mesafede yanan bir mumu 3 milyon ışık yılı uzaktaki bir yıldızı rahatlıkla görebilirsiniz. O halde ışığı kısıtlayıcı faktörler gözlerimizde değil, ışığın bize ulaştığı yol üzerindedir. Gözümüzde A tabakasının görüntü katında biçimleri nedeniyle çubuk ve koni hücreleri olarak adlandırılan iki tip hücre mevcuttur. Her gözde ortalama 130 milyon çubuk ve 7 milyon koni hücre vardır. Çubuk hücreler görüntünün oluşmasından, koni hücreler ise renklerin algılanmasından sorumludurlar. Bu hücreler üzerlerine gelen ışıkları elektrik sinyallerine dönüştürüp görme sinirleri aracılığıyla beyine ulaştırırlar. Görme olayı beyinde olur. Araştırmacılar gözde görüntünün algılanıp sinyal gönderebilmesi için en az 100 çubuk hücrenin uyarılması gerektiğini ileri sürüyorlar. Yani ışık ne kadar zayıf olursa olsun 130 milyon çubuk hücreden 100 tanesini uyarabiliyorlarsa biz o cismi görebiliyoruz demektir. Çok düşük bir sayı olarak görülüyor ama bu konuda başka bir veri de yok. Tabi bu arada gözün her dalga boyundaki ışığı göremediğini, cismi görebilmek için ışığın görülebilir tayfta olması gerektiğini de unutmamak gerekir. İnsanlar manzaraları geniş ve güzel olsun diye apartmanların en üst katlarında tercih ederler. Yangınları erken tespit edebilmek için ormancılar kulelerin üstüne çıkarlar. Yeryüzünde görebileceğimiz mesafeleri ufuk çizgisi sınırlar. Ufuk belirli bir noktadan görülebilen bütün yeryüzü parçalarını dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle dairesel olarak sınırlayan çizgi olarak tarif edilir. O halde ufuk çizgisi ne kadar uzaktadır? Apartmanın en üst katında oturmakla balona binip yükselmekle görüş mesafesi olarak ne avantajımız olabilir? Ne kadar uzağa görebiliriz diye sorular sorabiliyoruz. Ufuk çizgisinin mesafesi gözün deniz seviyesinden yüksekliğine bağlıdır. Araştırmacılar bunun için formül geliştirmişlerdir. Burada yükseklik santimetre, ufuk uzaklığı ise kilometre birimindedir. Bu formüle göre normal bir insan deniz seviyesinde 5 kilometre, 10 katlı binasının tepesinde 19 kilometre, 10.000 metre yükseklikte uçan bir uçağın penceresinden 385 kilometre yarıçapında bir çevreyi görebilir. Burada görülebilen mesafenin ufuk çizgisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Yoksa etekleri ufuk çizgisinin altında kalan yüksek dağların zirvelerini uygun hava koşullarında 100 kilometre öteden bile görmek mümkündür. İki göz hesaba katıldığında insanın yatayda yani göz ekseninde 180 dereceden birazcık büyük bir görüş alanı vardır. Bunun üzerine göz hareketleri de görüş alanını değiştirir. Her bir gözümüz yuvası içerisinde 90 dereceye yakın bir açıyla sola ve sağa dönebilir. Bu sayede kafamızı hareket ettirmeksizin görüş alanınız göz ekseninde 270 dereceye kadar ulaşabilir. Kafamız da 100-130 dereceye kadar sağa ve sola dönebilir. Bu sayede görüş alanımızı toplamda 340-350 dereceye kadar çıkarmamız mümkündür. Kafa ve boyun hareketine göğüs ve bel dönüşü rotasyonu da eklenirse bacakları hareket ettirmeksizin 360 dereceyi görmemiz mümkündür. Her bir gözümüzde dimdik ileri baktığımızda 12-15 derece dışa, 1,5 derece aşağıya gelecek şekilde
optik sinirin retinayı yararak girdiği kör nokta bulunur. Bu kör nokta görüş alanını vücut eksenimizde 7,5 derece, göz eksenimizde de 5,5 dereceye kadar kısıtlayan bir evrimsel kusurdur. Evet, burada ne kadar uzağa görebiliriz sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Bunu tabii ki ben yine teleskopları da bu makalenin içine dahil ederek yanıtlamaya çalıştım. Çünkü onlar da bizim bir nevi gözümüz gibi görebiliriz. Uzayda en uzakları görebilmek için keşfettiğimiz güzel gözlerimiz diyebiliriz onlara da. Buradan şunu söyleyebilirim bu konu hakkında da kısaca. Eğer atmosferdeki kırılmalar ve ışık kırılmaları ya da işte bu bulutlar ya da benzeri engeller olmasaydı bir kuşu bayağı bir uzaktan görebilirdik. Yani şu an gördüğümüzde yok olmasını düşünmeyin. Daha fazladan daha net görüşler sağlayabilirdik. Buna en büyük örneklerden biri de yerden uzayı gözleyen teleskoplarımızla uzaydan incelediğimiz teleskoplarımız arasında dağlar kadar fark var diyebiliriz. Ne açıdan diyeceksiniz? Atmosfer burada yıldızları incelediğimizde ya da belli bir nesneye odaklandığımızda teleskoplarda görüntü bulanıklığına ya da kayıklıklara neden olabiliyor. Ama uzaydan buna baktığımızda çok daha berrak bir görüntü elde edebiliyoruz. Böyle düşünebilirsiniz bu olayı. Evet, insanlar ne kadar uzağa görebilir sorusuna yanıt aradık. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.